Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kindi'nin ilk Felsefe adlı risalesinin müzakerelerine başlıyoruz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Kindi ile ilgili daha önceden Kindi kimdir şeklinde bir video hazırlamıştım. Onun dışında da ilk felsefe ile ilgili genel ana hatlarıyla bir müzakere yapmıştım. Fakat bu video serimizde İlk felsefenin detaylı bir şekilde analizini sizlerle hedefliyorum arkadaşlar. İlk felsefe aslında İslam felsefesi için çok önemli bir risale. Neden? Çünkü öncelikle felsefenin önemini, değerini, felsefenin hangi konularla ilgilendiğini, felsefenin o dönemki toplumun içerisinde nasıl bir görünümün olduğunu ve felsefeye karşı olanların temel derdinin ne olduğunu bizlere söyleyen, hacim olarak kısa ama içerik olarak nitelikli ve yoğun bir makale arkadaşlar. Şimdi ben felsefenin tarifiyle bugünkü ilk videoma başlayacağım. Daha sonraki videolarımızda aşama aşama konuları sizlerle müzakere edeceğiz. Şimdi arkadaşlar felsefenin tarifi ve değeri. İlk başlığımız bu. Felsefe nedir? Oradan başlamak lazım. Bildiğiniz üzere daha öncesinde ben sizlerle felsefe nedir? Felsefeye nasıl başlamalıyız? Hangi okumalar yapmalıyız şeklinde videolar hazırlamıştık. Ama burada Kindi İslam felsefesinin teşekkül döneminde felsefe tanımını bizler için şu şekilde ifade ediyor. İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Şimdi burada şunu görüyoruz. Kindi döneminde birçok disiplin var. Fakat Kindi felsefenin en üstün sanat olduğunu söylüyor. Aslında bunun temelinde şu var. Felsefe sebeplerden hareketle ilk sebebe götürdüğü için en üstün olarak nitelendiriliyor. Ve bu en üstün olmanın temelinde de varlığa dair bütüncül bir bakış açısı ortaya koyması nedeniyle felsefe diğer sanatlara karşı en önemli üstünlüğü elde ediyor. Felsefenin adı zaten bize çok şey söylüyor arkadaşlar. Filosofya derken, felsefe derken, filozof derken bu bilgi ve sevgi ilişkisini, bilgiyi sahiplenme değil, bilginin peşinde olma, bir şeyin tahakkümü değil, bilgiyi elde ettikten sonra diğer insanlara dayatmayı değil, hep beraber öğrenmeyi ifade eden bir tanım aslında. Yani felsefenin başlı başına kendisi bilgiyi araştıran, bilginin peşinde olan ve bilgi için mücadele eden bir tasavvuru işaret ediyor. Ve bunun temelinde de hakikati tek eline alma değil, tam tersine hakikati gördüğün anda onu benimseme ve ona tabi olma diyebileceğimiz açık ve şeffaf bir yaklaşımı ifade ediyor. Şimdi felsefe bu noktada sorgulamaya dayalı, analize dayalı ve elinizdeki bilgiyi tekrardan denetleyip, teyit edip ondan sonra bir sonraki aşamaya geçmeyi hedefleyen bilgi merkezli, bilgiyi sevmeye dayalı bir anlayışı işaret ediyor. Ve felsefenin en önemli unsuru da merak ve şüphe arkadaşlar. Yani bir insan felsefeyle uğraşmaya başladığı zaman kainatın içerisindeki kuralları, ilkeleri, temel olayları merak etmesi ve bunları da sorgulaması gerekiyor. Şimdi felsefenin aslında bu yönü insanlık tarihi boyunca hep korku yaratmıştır. Neden? Sokrates mesela gençlerle olan diyaloglarında gençleri yoldan çıkartmakla itham edilmiş. Kindi din tacirleri tarafından baskı altına alınmış ve günümüzde de felsefe öğrenmeye çalışan kişilere ya da felsefi açıdan bir şey analiz etmeye çalışanlara bir takım eleştiriler yöneltilebilmekte. Aslında bu felsefenin gücü. Niye? Çünkü felsefe diğer disiplinlerden farklı olarak sorgulamayı, merakı merkeze alan, nihai noktayı değil, yolda olmaya hedef alan bir disiplin olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu anlamda da kümülatif geçmişten bugüne kadar gelen birikimi doğru ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye, analiz etmeye çabalıyor arkadaşlar. Şimdi felsefenin Kindi'nin açısından nasıl tarif edildiğine geçeceğiz. Bu da çok önemli. Yani bildiğiniz üzere insan sanatlarının en yücesi ve en üstünü felsefe demişti. Şimdi bakalım felsefeyi nasıl tarif ediyor. Felsefe insanın, bakın dikkat edin, gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Şimdi insanın gücü ölçüsünde ifadesinden neyi çıkartmamız lazım? Burada biraz düşünmemiz lazım. Niye? Çünkü insanın gücü bir fiziksel gerçeklik, yani dış gerçeklikle kuşatılıyor. Bir de iç, yani bizim yeteneklerimiz ve bizim geçmişimizle alakalı bir takım sınırlandırmalara bağlı. Bunu nasıl ifade ederiz? Şimdi insan temelde fiziksel bir gerçekliğin içerisinde ve bu fiziksel gerçekliğin içerisinde yapıp ettikleri de bu düzlemde olmak zorunda. Bu sınırlılık onun gücünün yettiği ölçüde bir takım şeyleri anlamasına neden oluyor. Fakat insanoğlu öyle bir zihne sahip ki geçmişten bugüne kadar getirdiği birikimle kendi gücünü aşan bir bilgiye ulaşabilmektedir. Yani insan deneyimleyerek, aklederek, sorgulayarak
merak ederek kendinden önce gelen nesillerden gelen bilgiyi analiz edip bunların bir sonraki aşamasına geçebilmektedir. Aslında insanın gücü ölçüsünde derken bu güç aşama aşama insanı ne yapıyor? Daha ileriye götürüyor. İkinci olarak da kişinin kendi durumu. Yani felsefe yapacak kişinin gücünün, yani zihinsel melekelerinin, eğitiminin ve sosyal ortamının ne yapması lazım? Bu noktada onu destekleyici mahiyette olması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünülebilir. İnsanlar felsefe yapmak için kendi içinde sınıflara ayrılabilir mi? Normalde bir insanın felsefe yapması için böyle bir sınıflamadan bahsedilmez. Ama insanın geçmişten bugüne kadar getirdiği yaşam koşulları, eğitimi, kültürü ve analiz yeteneği ne yapıyor? Onu belirliyor. Bu da gücü ölçüsünde derken kişinin kendi hazır bulmuşluk düzeyi, kendi zihinsel süreçleri ve kendi düşünme biçimiyle de alakalı bir noktaya götürüyor. Ve bu da filozofu ortaya çıkartan bir sürece de insanı götürebiliyor. Şimdi ne yaptık? Felsefenin tarifini verdik. İlk cümlemiz felsefenin insan sanatlarının en üstün olduğuydu. İkinci cümlemiz insanın gücü yettiği ölçüde varlığın hakikatini bilmesiydi. Şimdi felsefenin temel hedefini analiz edeceğiz. Filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalamak, davranıştan amacı ise sürekli fiil değil, gerçeğe göre davranmaktır. Şimdi arkadaşlar felsefe ile ilgili şöyle bir tasavvur var. Yani bir takım bilgiler var ve bu bilgiler işte bazı insanlara göre uçuk kaçık ya da uç noktalarda gelebilir. Ve o nedenle felsefede insanlara işte sürekli olarak bir takım tartışmalar ortaya koyan ama hiçbir sorunu çözmeyen farklı bir disiplin. Bu şekilde düşünen insanlar yok mu? Var. Peki felsefe bu mu? Hayır. Aslında felsefe öncelikle gerçeği bilmek ve sonrasında bu gerçeğe göre davranmak. Şimdi zorluk şurada arkadaşlar. Gerçeği bildiğiniz zaman, gerçeğe göre davrandığınız zaman peki insanlar bizi olduğu şekilde kabul ediyor mu? Yani bir yerde hakikati söylediğiniz zaman insanlar bu hakikatleri kabullenme noktasında hazırlar mı? İşte sorun burada başlıyor. Yani felsefe özellikle okundukça insanın bireysel nitelikleri, öz nitelikleri arttığı için sonraki süreçte diğer insanlar sizin söylemlerinizi anlamakta zorlanabiliyorlar. Mesela şöyle düşünün. Aydınlarımız, filozoflarımız, düşünürlerimiz bizim çok önümüzde, çok ötemizde bir takım gerçekliklerden bahsediyorlar. Fakat bizim zihinsel hazır bulmuşluk düzeyimiz onların bahsettiği gerçekliği kavrayacak, anlayacak düzeyde olmadığı için ve başkalarının popülist söylemleri kulağımıza daha cazip geldiği için, çıkarlarımıza uyduğu için, konforumuzu bozmadığı için biz ne yapıyoruz? Onlara doğru yöneliyoruz. Aslında insanın doğal olarak kendinde bulunan, kendini güvende hissetme ihtiyacı, düşüncelerinin eleştirilmesinden ziyade karşı tarafından kabul edilmesi nedir? Tercihidir. Bundan dolayı da birçok insan zora değil kolaya kaçar. Ve kolaya kaçtığı için de felsefeyle uğraşan insanlar ayrıştıkça diğer insanlarla ortak noktalar ne yapar? Azalır ve bundan dolayı da ötekileştirilmeyle karşı karşıya da kalabilirler. Şimdi bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bu bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalamak. Yani ne? Teorik bir bilgi edinimi. Bilgi edindikten sonra bunu pratiğe dökmek. Şimdi teoriyi nasıl oluşturabiliriz? Teori öncelikle İslam felsefesinde bize en yakın olan disiplinden başlar. Nedir? Fizik. Yani bir insanın fiziksel gerçekliği idrak etmesi, fiziksel gerçekliği idrak ettikten sonra bunu mantık ve matematik yoluyla soyut düşünce üzerinden yeni bir sisteme kavuşturması ve soyut düşünce biçimine alışması, sistematize etmesi ve sonrasında bunları bütüncül bir sistem üzerinde bir kurgu haline getirip bilimsel paradigma ortaya koymasıyla mümkün hale gelecektir. Ve teorik bilgisi olmayan bir pratiğin de ne vardır? İçinde çelişkiler vardır. İşte günümüzde de İslam dünyasındaki temel sorunlardan bir tanesi bu. Yani teorisi olmayan bir pratik ya da pratiği olmayan bir teori halinde ilerliyoruz. Ve bundan dolayı da birçok sorunu hep beraber yaşamak zorunda kalıyoruz. O halde ne yapılması lazım? Kişilerin felsefenin temel amacı olan teoriyi sağlam bir zemine kurma ve bu sağlam zemine kurarken de fizik, matematik ve metafizik kurgusunu kendi içinde bütünleştirebilme ve bir iç örgü ve örüntüleme ortaya koyma. Daha sonra da bu fizik, matematik ve metafizik dediğimiz sistemin dış dünyaya yansımaları olan birey, aile ve topluma nasıl geçici ya da toplumda nasıl karşılık bulacağına dair bir çerçeve ortaya koymaya çalışmamız lazım. Biz bu paragrafta 3 hususa işaret ettik ama Kindi'nin en vurucu cümlesi son cümle. Felsefenin bütün amacı
gerçeğe ulaşmaktır ve gerçeğe ulaştıktan sonra da fiilimiz sona erer diyor. Yani biz bütün bu etkinliğimizi, bütün bu çabamızı, bütün bu gayretimizi gerçekliği olduğu şekil üzere görme üzerine kurguluyoruz. Ve felsefe gerçeklikten kopuk bir düşünsel etkinlik değil, tam tersine gerçekliği olduğu şekil üzere bilmeye dönük bir etkinlik. Ve bundan dolayı da İslam filozofları en önemli hususun fiziksel bilginin ve fiziksel gerçekliğin idrakinden sonra matematiksel ve soyut düşünme biçimini kazanma ve bunları bir bütüncül çerçeve içerisinde, bütüncül bir sistem içerisinde ifade etmek olarak söylüyorlar. Şimdi ben Kindi ile ilgili müzakereleri kısa kısa analizler şeklinde yapmayı planlıyorum. Bugün sizinle ilk paragrafı analiz etmiş olalım. Gelecek hafta neyi analiz edeceğiz? Gelecek hafta sebeplik bağını, sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi ve evrenin temel hareket ilkelerini Kindi merkezli incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Sizler de Kindi'nin ilk felsefe risalesinden merak ettiğiniz bölümler ya da beğendiğiniz cümleler varsa onları yorum bölümüne atarsanız onlarla ilgili de sizlerle beraber burada değerlendirmelerimize devam ederiz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.